Afrika'nın renginden Uganda'dan merhaba. Uganda vahşi doğasıyla Afrika'nın en özel ülkelerinden bir tanesi. Çünkü Uganda'da dünyada çok ama çok nadir bulunan şempanzeleri ve gorilleri doğal yaşam ortamlarında gözlemleyebilme imkanı var. Bunun yanı sıra Afrika vahşi doğasında filler, su aygırları, timsahlar gerçekten çok çeşitli bir hayvan yaşantısı devam etmekte. Afrika'nın rengi Uganda'da, vahşi doğada başlıyor. Kampala'dan yola çıkıp şehir içi asfalt yol derken gitgide zorlaşan bir yolculukla Kibale Ulusal Parkı'na vardım. Uganda'nın en güzel doğal parklarından bir tanesi Kibale'deyim. Ayın ışık oyunları altında harika bir gece geçirdim. Uganda'nın doğal parklarını dolaşmaya başladım. Bugünkü özel rehberim Bosco. Bosco ile beraber biraz önce normal trekking'e başladık. Fakat biz bugün farklı bir tur yapacağız ve ormanın birazcık daha derinliklerine gideceğiz. Kibale'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi burada şempanzelerin olması. Bütün Kibale'de veya Uganda'da yaklaşık 1450 tane şempanze var ve bunun hemen hemen yarısı bu ormanda bulunuyor. Ormanın birazcık dip taraflarına doğru gittikçe görebilme imkanımız varmış. Dünyada da nadir olan türlerden. Burada 300 yıllık bir tane ağaç var. Bosco bunu işaret olarak almış kendine. Normalde özel tur isteyen kişiler veya gruplar buraya geldiklerinde bu ağacı gördüklerinde sola doğru gidiyorlar. Birazcık zor bir parkur olduğunu söyledi. Denemek isteyip istemediğimi söyledi. Ben dedim ki her zaman denedik. Şimdi de buradan artık normal rotadan çıkıp biraz daha özel tarafa doğru gidiyoruz. Kimi zaman zor, kimi zaman kolay bir parkurda ilerlemek, el değmemiş ve büyüleyici güzelliğe sahip bu bakir ormanda bulunmak bile ayrı bir keyif. Kibale Doğal Parkı primat yönünden oldukça zengin bir nüfusa sahip. Fakat bu ormanda sadece primatlar, maymunlar, kuşlar yaşamıyor. Bu ormanda filler de yaşıyor. Bu ayak izleri fillerin ayak izleri ve gece yarısına yakın bu civardan geçip ormanın iç taraflarına doğru ilerliyorlar. Bu keyifli yolculukta ilk karşılaştığım ev sahipleri çalı maymunu denilen bir tür. İçerilere girdikçe sıklaşan bitki örtüsüne sahip ormanın diğer ev sahipleri ise kırmızı başlı kolobus maymunları. Ormandaki devasa fig ağaçları insanı şaşkınlığa sürüklüyor.
Tam 5,5 saattir ormanda dolaşıyorum. Bir sürü canlı gördüm. Ama 5,5 saatlik yorgunluğun ödülünü aldım. Hayatımda ilk defa bir şempanzeyi ve nadir bulunan bir türü kendi doğal ortamında görebilme imkanım var. İnanılmaz heyecanlıyım. Belki de dinlenme zamanında karşılaştığım bu sevimli şempanze sakince otururken ben de hep fotoğraflarda gördüğüm bu canlının birkaç metre yanında bulunmanın mutluluğunu yaşıyordum. Benden ürktüğü için hareketlendiğini sandığım şempanzenin asıl niyeti beslenmekmiş. Biraz daha derinlere gittiğimde karşılaştığım sabah bakımlarını yapan şempanze ailesinin ilgi odağı tabii ki Şirin yavru. Belki de etraftaki hareketlilikten ürken ailenin ormanın derinliklerine doğru ilerlemesiyle benim de zamanım dolmuş ve geri dönme vaktim gelmişti. Sabah güneşin doğuşuyla birlikte bir sonraki durağın Kraliçe Elizabeth Doğal Parkı'na doğru yola çıktım. Daha parka ulaşmadan karşılaştığım antiloplar bana güzel günlerin habercisi gibiydi. Bugün Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'na vardım. Bilgi aldım. Onların bana söylediğine göre burada aslan var, fil var, impala var. Kanala girdiğim zaman arkamda Albert Gölü var ve bir kanal var yanında. O kanalda hipopotam, yine orada yıkanan filleri görmek mümkün. Şansım varsa timsah görebilirim. Bir sürü kuş çeşidi görebilirim. Yarın sabah erken saatte ilk önce av hayvanlarını görmeye gideceğim. Ondan sonra bir tekne turuyla buradaki gölde diğer hayvanları izleyeceğim. Maalesef ki gene motosikletimi kullanamayacağım. Çünkü ulusal parkların içerisinde güvenlik sebebiyle motosikletleri kullanmak yasak. Bir tane de orman varmış, içerisinde yüz binlerce yarasanın olduğu söyleniyor. Orayı ziyaret edeceğim. Sanıyorum ki bu ulusal parkta oldukça keyifli zamanlar geçireceğim. Müthiş bir güzellikle batan günün akşamı için kamp ateşimi hazırlarken ay bana görsel bir şölen hazırlıyordu. Günün ilk ışıklarıyla başlayan turumun ilk konukları babun ailesi. Yavru babunları oynarken gülümsememek elde değil. Parkta gün başlarken geyik, su aygırı gibi memelilerin yanı sıra
Özellikle balıkçı kartal, tepeli kartal gibi yırtıcı kuşları da gözlemlemek mümkün. Parkın gözdesi turna kuşları tüm zarafetlerini sergiliyorlar. Parkın en kalabalık grubu boynuzlu antiloplar. Sakince otlayan bufalo sürüsünü izledikten sonra günün en özel karşılaşmasını yaşadım. Filler. Afrika'nın vahşi ortamında dünyanın karada yaşayan en büyük canlısı olarak bilinen fillerin ağırlıkları 7 tona kadar çıkabilirken boyları da 6 metreyi bulabiliyor. Uganda'da Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'ndayım. Sabah 6.30'dan beri geziyorum. Bir sürü hayvan gördüm. Ama benim için en önemlisi en büyük memeli fillerle yaklaşık 10 metreden kalmak. Sinirlendi bana. Herkes korkuyor. Görüyor musunuz nasıl sinirleniyor? Bu küçük fil ailesini biraz daha izledikten sonra Marabakambo ormanına gitmek için oradan ayrıldım. Yolda serinlemek için Albert Gölü'nden geri dönen bir fil sürüsüyle daha karşılaştım. Aşağıda Edward Gölü var. Öğle saatlerinde, şu anda saat 1.30. Öğle saatlerinde filler aşağıdaki gölde su ihtiyaçlarını giderdikten sonra yuvalarına doğru gidiyorlar. Günümün diğer durağı Marabakambo ormanındaki Yarasa Mağarası. Mısır meyve yarasaları boyları 15 santimetreye, kanat açıklıkları 60 santimetreye varabilen, yüzleri köpeğe benzeyen otçul bir yarasa türü. Adı gibi doğada meyve ve polenle besleniyorlar. Yarasalar dillerinden çıkardıkları ultrasonik seslerle yönlerini buluyorlar. Uganda'da Marabakambo ormanının en aşağılarına doğru yürüdüm. Burada çok enteresan, arkamdaki sesi de duyuyorsunuz. Ben konuştukça onlar da bağırıyor. Mısır meyve yarasaları var. İçeride yaklaşık 200.000 tane yarasa varmış. Yarasa mağarasının önündeyim. Yani arkamda yüz binlerce yarasa var. Burası çok masum görünebilir. Rehberim Stefani dedi ki aşağıda bir şey var, görüyor musun? O nedir dedim. Kobra derisi dedi. Yani burası belki çok masum görünebilir ama o kadar da masum değil. Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'nın içinde bulunan Albert Gölü'nde yapılan tekne gezisiyle çok çeşitli canlıyı bir arada görmek mümkün. Albert Gölü'nden faydalanan en kalabalık grup olan bufalolar, gölge ve sulak alanlarda bulunmayı seviyorlar. Günde 8 saat beslenen bufaloların ağırlıkları zaman zaman 900 kilograma kadar çıkabiliyor.
En çok aslanlar tarafından avlanan bufalolar bundan korunmak için büyük sürüler halinde dolaşıyorlar. Su aygırları sevimli görünüşlerinin aksine saldırgan hayvanlar. Afrika'da timsah ya da aslan gibi pek çok büyük hayvandan daha fazla ölüm vakasına sahip oluyorlar. Bu saldırılarında en önemli silahları 50 santimetreyi bulan köpek dişleri. Göldeki en yaygın kuşlar beyaz ve siyah sırtlı pelikanlar. Böylesine vahşi bir hayata ev sahipliği yapan Albert Gölü'nde Uganda köylüleri de balıkçılık yaparak hayatlarına devam ediyorlar. Gün batarken bizi yolculayan kuşların takibinde göl turunu tamamlayıp kampıma geri döndüm. Sabah biraz tehlikeli olsa da güneş doğmadan yola çıktım. Önümde oldukça zorlu bir yol var. Uganda'da Muganinga Goril Parkı'na geldim. Dünyada yaklaşık 1450 tane goril var ve bunların hemen hemen yarısı Uganda'da yaşıyor. Çok zor bir yoldan geldim. Queen Elizabeth Ulusal Parkı'ndan bu tarafa yaklaşık 300 kilometrelik bir yol geldim. Bazen asfalt, bazen toprak yollarda ama son 15-20 kilometresi gerçekten çok zordu. Ama geldiğim yer hakikaten cennet gibi. Burada zaten çadırlarını kurmuş başka ziyaretçiler de var. Kendime güzel bir yer buldum. Birazdan yemek yapacağım, dinleneceğim. Yarın da Goril Parkı'nı gezmeye gideceğim. Sabah erkenden kalkıp doğruca parkın bilgi merkezine gittim. Uganda'daki ulusal parklara girerken hemen her yerde kayıt işlemi yaptırmanız gerekiyor. Bunlar çok sağlıklı kayıtlar. Kim ne zaman gelmiş, hangi ülkeye tabi, ne zaman geliyorsunuz, ne zaman gidiyorsunuz, bunların hepsini kayıt altına alıyorlar ve senelik olarak istatistik çıkartıyorlar. Buradan çıktım, Fort Portal'a geldim ve bu yoldan Kabale, burada haritada görünmeyen Kisoro var. Şu anda Mugahinga Goril Parkı'ndayım. Kisoro'dan 14 kilometre, çok kırıcı, çok zor bir yol. Bugün bir daha oraya geri gideceğim. Uganda'dan sonraki durağım Ruanda. Ruanda içinde Kisoro'dan Chanika sınırı var. Kisoro'dan 6 kilometre. Yani bulunduğum yerden yaklaşık 20 kilometre sonra Ruanda'ya geçmiş olabileceğim. Bugünkü rehberimle buluşup yürüyüş hakkında genel bir bilgi aldıktan sonra parktan ayrıldık. Gorillerin yaşadığı, zirvesinden bulutların eksik olmadığı ve yüksekliğinin 3474 metre olan Mahinga Dağı'na doğru tırmanışa geçtik. Batua kabilesinden bir tane daha rehberimiz var. Yolun kenarına geldim. Buradaki izleri gördüğünü, gorilleri bulduğunu söylüyor. Çok yüksekteyiz. Yaklaşık 2900 metre civarındayız şu anda. Oksijenden dolayı çok yoruluyoruz. Hani ben alışık olmadığımı zannediyordum ama buradaki rangerler, rehberler de, onlar da nefes nefese normal olduğunu söylediler. Bakalım, gorillerin peşinde devam ediyoruz. İnşallah göreceğiz. Hem irtifadan hem de dağın bitki örtüsünden tırmanış oldukça zordu. Önümdeki rehberler
sürekli gırtlaklarından bir ses çıkartıyorlar. Aynen şöyle. Bu ben geliyorum demekmiş. Ve hareket ettikçe sürekli bu ses çıkartıyorlar. Goriller de buna saygı gösteriyormuş. Bu deneyimin adı gerçekten gorilleri görmek değil, gorilleri görme yürüyüşü. Çünkü inanılmaz yerlerden geçiyorum. Çok yoruldum. Sesi çıkartıp devam ediyorum. Gorillere çok yaklaştım. Şu anda hemen üst taraftalar. Kırdıkları dağ seslerini falan duyabiliyorum. Burada dağda onlarla beraber yaşayan rehberler var. Yanımdakiler hepsi birer ranger. Ama onları korumakla görevliler. Ve dönüşümlü olarak sürekli onların yanında yaşıyorlar. Onları koruyorlar. Dediler ki şu anda çok az istirahate ihtiyaçları var. Yaklaşık 5 dakika sonra yukarıya doğru yürüyüp gorillere çok daha yakından bakma imkanım olacak. Şimdi bulduk. Artık onları görme vakti. Burada uyuyor. Bir türlü bana yüzünü dönmedi. Çok az bir görüntü alabildim. Ulusal Park'ın kuralı gereği gorillerle karşılaşıldıktan sonra maksimum 1 saat yanlarında kalınabiliyor. Şu anda aramda sadece 2 metre var. İnanılmaz güzel bir şey. Benim uykusunda karşılaştığım lakabı mafya olan gümüş sırtlı bir erkek. Mafya yavaş yavaş uyandıktan sonra beslenmek için harekete geçti. Tamamen otçul olan ve yaprak filizleriyle beslenen gorilleri beslenirken bu kadar yakın mesafeden görebilmek harika bir duygu. ...250 kiloluk koca cüssesi için gerekli besini alan mafya... ...dağın derinliklerine doğru giderken... ...benim de geri dönme zamanım gelmişti. Uganda'da Mugahinga Ulusal Parkı'ndayım. Bugünkü aktivitem burada yaşayan, sadece bu bölgede yaşayan, yani Virunga Masif denilen bölgede yaşayan altın maymunları gözlemlemek. Oldukça az sayıda varlar. Sayıları çok net olarak bilinmiyor ama az sayıda olundukları biliniyor. Ve endemik bir tür. Sadece bu bölgede yaşıyorlar. Buranın yürüyüşü birazcık daha zor. Dün gorilleri ziyaret ederken dağa tırmandım ve çalıların arasından geçtim. Bugün birazcık daha rahat edeceğimi zannediyordum ama arkadaşlar, buradaki rehberim ve ranger dediler ki yok, bugün de birazcık zor bölümlerden geçeceğiz. Şimdi şurası bir alan ve buradan birazdan şu çalıların arasına gidip ormana doğru, dağa doğru, Gahinga Dağı'na doğru yola çıkacağım. Ormanın bitki örtüsü gerçekten çok sık. İlerlemenin zaman zaman çok zor olduğu bir yoldan altın maymunların bulunduğu bölgeye doğru yolculuğuma devam ettim.
Gahinga Dağı'nda bambu ormanına vardım. Burası altın maymunların habitatı. Burada yaşıyorlar genellikle. Ama çok geniş bir alandalar. Şimdiden sonra artık yukarıda, aşağıda, dalların arasında, bambu ağaçlarının arasında onları görmeye çalışacağım. Adını sırtlarındaki renkten alan altın maymunların ağırlıkları 5 ila 12 kilogram arasında değişiyor. Üreme döneminin hemen sonrasında anneleri yavrularıyla görebilmek mümkün. Meyve ve ağaç yapraklarıyla beslenen maymunların en sevdiği besin türü ise bambular. En çok sevdiği yiyeceklerden bir tanesi de bambu yaprakları ve bir daldan bir dala atlarken bambuyu eğiyorlar ve bambunun fırlatma gücüyle çok uzun mesafe başka tarafa atlıyorlar arkanda. Bambu dalına şimdi atladı, onun eğilmesiyle hop öteki tarafa geçti. Bambu ağaçlarının hemen dibinde bu tür mantarlar yetişiyor ve bambu mantarı diyorlar bunlara. Maymunların en çok yediği yiyeceklerden bir tanesiymiş. Zaman zaman zemine kadar inip bunları buradan alıp yukarıya doğru götürüyorlar. Üstü normalde kapalı, bu maymunlar tarafından parçalanmış bir mantar. Kendi yaşam alanında böylesine güzel bir canlıya neredeyse dokunacak kadar yaklaşmak ayrı bir keyif. Bu keyfin hemen sonrasında benim için de artık dağdan aşağı inme vakti gelmişti. Yanımda Batvalılar, yani gerçek isimleriyle pigmeler var. Bu etrafımda görmüş olduğunuz insanların çoğu 1991 yılına kadar Uganda'nın bu 3 tane dağında, ormanlarında yaşıyordu. Hatta Ruanda, Kongo bölgesinde bulunan Virunga Masif bölgesinde yaşıyorlardı. 1991 yılında Uganda Batvaları, yani pigmeleri koruma altına aldı. Normalde Batvalar ormanda kabile olarak yaşarken burada yaşayan, şu dağın eteklerinde yaşayan çiftçilere saldırıp onların hayvanlarını, onların ürünlerini alıp ormanlarına kendileri dönüyorlardı. Bugün tamamen o saldırdıkları çiftçiler haline dönüşmüş durumdalar. İşte patates ekiyorlar, fasulye var etrafta. Bu vahşi kabile artık bir şekilde modern bir hayata geçmeye başlamış. Belki de ben de hayatımda ilk defa veya son defa bir Batvalıyla, bir pigmeyle beraberim. Umarım onları korumaya devam ederler. Umarım onların soyları da devam eder. İşte bu yolun bile olmadığı, elektriğin olmadığı,
Hemen hemen hiçbir imkanın olmadığı bu yerde Batvalılar hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Uganda gezim Batva köyünde bitti. Afrika'nın rengi Ruanda'dan devam edecek. Benim maceram sizlerin keyfi olsun.